Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Bugün de sizinle bu bebek yeleğini yapacağız. Robadan başlayıp eteklerinden bitirdiğim bir model hazırladım size. Şöyle de çok güzel fıstıklı bir model koyarak yumuşacık bir doku elde ettim. Ve size bunu bütün detaylarıyla bugün anlatacağım. Şöyle göstereyim. İpinizi bebek iplerinin hangisiyle isterseniz onunla yapın. Hepsiyle olur, illa şu ip olacak demeyeceğim. Bebek iplerinin hepsiyle olur. 2 tane ip almanız gerekiyor. Çünkü bir ipten biraz fazla yiyor. Hırka da yapacaksanız 2 ip almanız yeterli. Çünkü kenar tığlaması var, pomponu var, bağcığı var derken ikinci ipten de kullanıyoruz. Bu yeleğimiz şöyle söyleyeyim size 2 yaşına kadar rahatlıkla giydirebilirsiniz. Yani 6 aylıkken başlayıp 2 yaşına kadar bebek büyür, yelek büyür. Bizde böyle bir terim vardır. Yani örgü büyür, bebe de büyür. O yüzden 2 ip alarak kalan ipinizi de değerlendirebilirsiniz. Bandana yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, altına patik yapabilirsiniz ama 2 iple başlayın. Şöyle 3 milimde bir tığ kullanarak size örneğimi ve robamı detaylı bir şekilde anlatacağım. Umarım benimle birlikte örersiniz. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak benimle birlikte bu güzellikleri örmeye devam edersiniz. Haydi örmeye başlayalım. Evet. Şimdi videoyu atlatmadan izlerseniz eğer bütün detaylarını rahatlıkla yaparsınız. Burada şu sayı bu sayı demeyeceğim. Bir şöyle söyleyeyim size 90'a yakın bir zincir çekin. Zincirimizin fazlasını kesip atarız. O kadar pratik ayarlanan bir roba bu. Yani kafa meşgul etmeyecek. Zinciri az çektim, çok çektim, nasıl olacak diye uğraşmayacaksınız. Yeter ki videoyu atlatmadan izleyin. Şimdi bakın böyle hiç saymadan 100'e yakın ya da 90'a yakın bir zincir çekeceğim. Fazlasını kesip atacağım. Gösteririm onu da şimdi nasıl yaptığımı. Zinciri çok aşırı sıkı çekmeden yapın. Hafif de böyle canlı bir iple anlatacağım ki tüm detayları gözüksün. Bak şöyle. Bayağı bir zincir çektim. Bakın şöyle bayağı bir zincir çektim. Şimdi ilk yukarıya çıkışta 3 zinciri kaçırmamak için şöyle parmağınızla tutup 1, 2, 3 zincir çekin. Tığımıza ipimizi alıp bu tuttuğumuz yere yani bu 3 zinciri bırakacağız. Alttaki dördüncüye yalnız bakın tek dalından değil şöyle çift olacak tığın üzerinde ipi. Aldım ipimi 2 kere de çekerek buraya bir trabzan yaptım. Tekrar bakın sıradaki zincirin şöyle tek dalından değil 2 tanesini tığıma alıp bir trabzan yaptım. Sıradaki zincirimi şu baştaki zinciri de sayarsak buraya 14 tane trabzan yapacağız. Şöyle bakın 2, 4, 5. Baştaki zincir de sayılıyor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burayı böyle biraz dikkatli başlamamız gerekiyor. 13 ve 14. Bakın 14 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çekeceğim. 1, 2. 2 zincirimi çektim. Tığıma ipimi aldım. Bu son battığım trabzana bakın şunu batırdığım yere batırarak başlayacağım. 1, 2 bakın şöyle. Aynı yerden 2 tane olmuş oldu burada. Şimdi sıradaki zincirden başlayarak yine burada 14 tane olacak. Bu yaptığımızı da sayacağız. Bakın 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bakın 14 tane yaptım. Şimdi yine 2 zincir çekeceğiz. 1, 2. Son battığımız trabzanın yanına batıp yine devam edeceğiz. Bakın burası ön, burası gol. Şimdi arkaya 22 tane yaparak devam edeceğiz. Birinciyi yaptım. Burada 22 tane yapalım. Evet, burası da 22 oldu. 2 zincir çekip 1, 2. Hemen yine bakın son battığımız trabzanla aynı yere batırdım. Ve şimdi 14 tane daha trabzanımı yapacağım. 2, 3. Evet, burada da 14 yaptım. Şimdi son öne geldik. Bakın aynı son battığım trabzana batırdım. Ve şimdi 14 tane ile sıramı tamamlamış olacağım. Şimdi bir 14 daha yapalım buraya. Şöyle bakın. Evet, bir 14 daha. Bakın ne yaptığımıza bakalım. Şöyle 4 tane bölüme ayırdık. Bakın. Bir ön, gol, arka, gol ve ön olarak bu şekilde bakın bir dikdörtgen parça haline getirdik. Bundan sonrası kolay. Burayı yaptıktan sonra tek şaşırmayacağınız nokta şurası olmalı. Buradaki artışlarda. 1, 2, 3 zincir çekip birinciyi bıraktım. Buna çünkü zincirimi sayacağım. İkinciden başlayarak ilk zincirimin olduğu yere trabzanlarımı yaparak gideceğim. Burayı hızlı bir şekilde geçeceğim. Şöyle. Burada ne yaptıysak öbür zincirli yerde aynısını yapacağız. Yani başlangıçtaki bu yaptığımızın 3 tane daha tekrarını yapmış olacağız. Evet. Şimdi bakın. Bu sırada bu zincirimin içine 2 trabzan, 1, 2 trabzan, 2 zincir, aynı buraya yine boşluğumun içine 2 tane trabzan yapacağım. Bakın 4 tane birden artırmış olduk bu boşluğun içinde. Arada 2 zincirle. Bunda da aynısını yapacağız. Bunda da. Yani tamamı aynı şekilde olacak. Bu araları birebir batarak devam edeceğiz. Hemen öbüründe de yine göstereceğim. Şöyle. Buraya kadar geleceğim. Evet. Bakın şimdi. Yine zincirli boşluğuma geldim. 2 tane bu boşluğun içine trabzan yapacağım. 1 ve 2. 2 zincir. Aynı yere yine 2 tane. Sadece bu boşlukların içinde bu şekilde artırma yapacağız. Aralarda birebir batarak sıramızı tamamlayacağız. Bakın sıramızın sonuna geldiğimizde şu zincire de batacağız. Kenarda yaptığımız zincir bir sayılıyor ve burası bakın düzgün düşmesi gerekiyor. 1, 2, 3 zincir çekerek çevirdim
Ve yine bu zincirimin olduğu yere kadar geleceğim. Bunlara birebir batacağız. Artırmalar zincirimizin içinde. Şimdi oraya kadar birebir batarak öreceğim. Hiç aralarda atlama yapmadan. Şöyle bakın, geldim oraya. Bu sırada artırmalarımız 2 tane olacak. Bir alt sırada 4 artırdık. Bu sırada 2. Bir tane boşluğun içine trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çekip yine bu boşluğumun içine bir tane daha trabzan yaptım. Bir sırada 4 artıracağız. Bir sırada böyle 2 tane artırarak sıramızı tamamlayacağız. Şimdi öbür 3 noktada da aynı işlemi yaparak sıramızı bitireceğiz. Evet, sıramı bakın tamamladım. Şimdi dönüşte yine 3 zincirimi çekip ilk zincirimin olduğu yere kadar yine birebir batarak geleceğim ve orayı bir kere daha göstereceğim ve toplamda 10 sıra öreceğiz bu şekilde. 10 sıranın sonunda kolumuzu ayırıp örneğimizi vurup aşağıya doğru gideceğiz. Evet, bakın yine buradayım. 4 artırdım, 2 battım, 2 zincir, 2 trabzan. Bir üst sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. Şimdi burada 2 trabzan, 1, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Aralara birebir batarak ilerleyeceğiz. Şöyle. Gördünüz mü? Bakın buraya böyle, bura böyle, burada böyle. 10 sıra olana kadar bu şekilde öreceğiz. Son sıramızda, 10 sıramızda 4 tane artırmış olarak bitireceğiz. Ona göre örün robanızı ve devamını birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, 10 sıramı ördüm ve geldim. Bakın geldiği şekli böyle bu şekilde oldu. Gayet güzel oldu. Şimdi hem kollarını ayıracağız hem de örneğimizi yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle bakın, 10 sıranın sonunda buradayım ve 3 zincir çekerek yukarıya çıkacağım. 2 ve 3. Şöyle. Şimdi birinciye batmayacağım. İkinciye batarak bir trabzan yaptım. Önündekine batırdım. Bir trabzan daha yaptım. Bakın böyle bir zincir, bir atlayıp ikinciye bir trabzan. 3 tane peş peşe trabzan yapacağım. 2 ve 3. Şöyle. Bir, sıkı çekiyorsanız bu zincirleri 2'ye de çıkartabilirsiniz. Bir atladım, ikinciye batırarak bir trabzan, sıradakinden 2, sıradakinden 3. Bakın. 1, 2. Sıkı çekiyorsanız 2 çekin. Bir bıraktım, ikinciye bir trabzan, ikinciye bir trabzan, üçüncüye bir trabzan. Bakın. 3 tane peş peşe yaptım. 1, 2 zincir çektim. Bir bıraktım, ikinciye bir trabzan. Burayı bu şekilde zincire kadar devam edeceğiz. Şuraya kadar geleceğim. Orada ayıracağız kolumuzu. 2 ve 3. Bir zincir. Bakın, bir atladım. İkinciye bir trabzan. Üçüncüye bir trabzan. 4. Şöyle. 3 tane. Şimdi 2 zincir. Bu zincirimin içine şuraya, bakın bu aşağı doğru getirdiğim yere 3 tane trabzan yapacağım. Tam örnek olarak bakın buraya da yaptım. Şöyle. Yani 3 3 geldik. Buradaki kol ayrımına da 3'ü bağladık. Hiç zincir çekmeyeceğim burada. Şöyle kolumu bıraktım. Bakın burayı bıraktım. Hemen arkayı buradan yine zincirden başlayarak 3 3 yapacağız. 1 2
ve 3. 2 zincir, 1, 2 zincir, bir atladım. Bir atladım, ikinciye batarak yine trabzanımı yaptım. Şimdi öteki kol ayrımına kadar arkayı da bu şekilde yapalım. Evet, bakın yine buradayım. Zincirimi çektim. Buranın içine yine 3 tane. Yani bu zincirleri üçerli üçerli tam örnek olarak ayarlayacağız. Bakın şöyle. Şimdi pardon, burada zincir çekmeyeceğiz. Burayı bırakıp kolu hemen sondaki yuvama geldim ve kolu buradan katlamış oldum. Şimdi yine bu yuvanın içine 3 tane trabzanı yapıp bakın burada 1 2 zincirimi çektim. Hemen şurada bakın, şimdi burada bir trabzan bırakmıştık. Şimdi burada da bir trabzan bırakıp ikinciden yine aynı şekilde 3 trabzan 2 zincir olarak ilerleyeceğiz. 2 zincir, bir ikinciye battım, 3 trabzan ve bu sıramda bu şekilde ilerleyecek. Sona doğru gidelim. Şöyle bitişi de 3 ile bitirdim. 1 2 3 çevirdim. Şimdi bu sıramızda bir alt sıranın aynısı olacak. Bakın birinciyi bıraktım, ikinciye batırdım. Bir sıradakinden aldım, 2. 1 2 zincir çektim. Bu 3 trabzanın üstüne birebir batacağım. 1 2 ve 3. Bakın aynı bunun tekrarı gibi oldu. Alttaki sıranın aynısı. Şimdi tığımın üzerine ipimi aldım. Buradan geriye doğru dönerek bir ikinci kutucuğa bakın. Bir alttakine, yani şu geriden geldiğimin alttaki kutucuğa şöyle döndüm. Bakın birinciye değil altındakine batırdım. Ve ipimi uzattım. Bakın buraya şöyle rahat bir ip uzattım. Tekrar sardım. 2. Tekrar sardım. 3. Bakın. Şimdi bunu 4 de sarabilirsiniz. Tombul tombul istiyorum derseniz ve ben hepsini birlikte çektim. Bakın. Tığıma ipimi aldım. Şimdi bu sıradaki üçlü trabzanıma geldim. 1 2 ve 3. Bakın. Şöyle. Burada tekrar geriye döndüm ve bakın. Şimdi burada bir alta yine inerek 4 defa sardım. 1 2 3. Bana 3 yeter derseniz 3'te bırakın. 4 olur derseniz 4'te bırakın. Ve buraya az önce şurada atmayı unuttum. Bir zincir atalım. Tekrar 3 trabzan. 1 2 ve 3. Bakın. Şimdi tekrar yine buradan 1 2 3 4 sardım. Topladım ve bağladım. Şöyle. Sıradakine geldim. Bakın 1 2 3. İpimi aldım. Yine bir alt sıradan geriden bakın batırdım. 1 2 3. Şöyle 3 saralım bakalım nasıl olacak. Topladım ve bağladım. Sıradakine geldim. 1 2 3 trabzanımı yaptım. İpimi aldım. Bakın geldim buraya geriye. 1 2 3 sardım. İpinizin kalınlığına göre bakın 3 sarınca böyle duruyor. 4 sarınca bu şekilde duruyor. 1. Şimdi şu kol ayrımındakini göstereceğim. 2 3. Orada şöyle bakın şurayı göstereceğim.
Kenara geldim. Şurayı yapalım. 2 ve 3. 1. Şöyle bakın. Tığım ipimi aldım. Şimdi buradakini yapacağım. 1, 2, 3. Topladım ve bağladım. Bakın şurada. Şimdi öbür kanadındayız. 1, 2 ve 3. Şöyle. Buradakini şu zincirin, bakın şu ikisinin arasındaki gözüken boşluğun içine yapacağım. Yani örneksiz geçecektim oraya ama vazgeçtim. Şöyle tamamladım. Bakın. Şimdi oldu. Öbür örneğime geçtim. Bir. Yani bu şekilde örneklerimizi kura kura sıramızın sonuna kadar gideceğiz. Örelim oraya kadar. Bakın olmaya başladı. İsterseniz 4, isterseniz 3 sarın. Sona kadar geldiğimizde sondaki 3 taneyi normal bırakacağız. Orası bizim ön biyemiz oldu. Böyle şimdi buraya 3 tane trabzanımı yapacağım. Ve bakın şöyle. 1, 2, 3 zincir çekip çevirdim. Bu sırada birebir batarak başa kadar gideceğiz. 3'er trabzan, 2'şer zincir yapacağız. Bakın 3 trabzan. Şimdi kenarda 3 tane. 1, 2 zincir. Bakın nereyi kuracağız biliyor musunuz? Burada 1, 2, 3. Yani şu alttaki sabit getirdiğimiz 3'er taneyi aynen birebir batarak yapacağız. 1, 2 ve 3. Şöyle. Bakın 3 trabzan. 1, 2 zincir. Yine 3 trabzan. 1, 2 ve 3. 3 trabzan. 1, 2 zincir ve yine 3 tane trabzan. Ve böyle. Şöyle bakın. Tüm sıra boyunca bu işlemi yapalım. Evet bakın bu sıramızın da tamamlanmış hali. 3 zincir çekip döneceğiz. Ve yine fıstıklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Baştaki 3 taneyi yapalım. 1, 2, zincirle birlikte 3. Burada 2 zincirimi çektim. Ve şimdi bu 3 trabzanımı yapacağım. 1, 2 ve 3. Şöyle bakın. 3 trabzanımı yaptım. İpimi aldım. Yine bakın arkadan bir alta ineceğiz. Bir ikinci kutucuğa buna ve yine fıstığımızı yapacağız. 1, 2, 3. Topladım. Bir zincir attım. Sıradaki üçlüye geldim. Yani aynısını yapacağız güzelliklerim. Ölçümüzü bulana kadar örneklerimizi böyle yapalım. Şöyle bir daha göstereyim. Burayı yaptım çünkü. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi bu böyle yapınca açılıyor ve aşağıya düşüyor. Bittiğinde göreceksiniz. Elinizle ölçtüğünüzde örnekli yeri bir karış olana kadar örün. Şöyle şuradan tutun. Bakın örneğe kurduğumuz yerden aşağıya bir karış örün. Bir karış boy yeterli. Sonrasında kenarlarını tığlayarak yeleğimizi bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar bir karış boyuna gelene kadar ördüm. Şöyle göstereyim. Şimdi kenar tığlamasına geçerek yeleğimizi bitireceğiz. Yine çok güzel bir yeleğimiz oldu. Bakın örneğimiz gayet güzel ve değişik durdu. Hem de pratik bir şekilde örüldü. Bu kenarı bakın 1, 2, 3 zincir çekerek
hemen kenar tığlamasını göstermeye başlayacağım. Tığımın üzerine ip aldım. Bu birinciye, bakın şu birinciye batarak şöyle buraya bir tane 3 kere sararak bir fıstık yapacağım. Bak şöyle 3 defa sardım, elimle tuttum ve buraya bir tane de zincir attım. Hani örneğimiz fıstıklı olduğu için kenar tığlamasını da fıstıklı olarak devam edeceğim. Şimdi şurada topladığımız gözüküyor, bakın şu. Şu gözükene bir sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi alıp yine aynı buraya 3 defa sararak bir fıstık yapacağım. 2 ve 3. Topladım ve buraya bir zincir attım. Tekrar öteki fıstığın, bakın sıradaki fıstığın toplama noktasına batırıp buraya bir sık iğne attım. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere yine 3 defa sararak bir fıstık yaptım. Topladım. Buraya bir zincir attım. Öbür fıstığa geldim. Bu eteklerini bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi sona kadar bu etek kısmını sona kadar gidelim. Çünkü bütün etrafını bu tığlamayla döneceğim. Önler ve boyunda dahil olmak üzere. Şimdi burayı tamamlayayım. Orayı da göstereyim size. Bakın böyle çok kibar bir tığlama oluyor. En sona şuraya geldiğimizde bakın şu örneğimin sonuncu trabzanına batırdım ve buradan yapacağım. Şurası düzgün dursun diye. Şimdi buraya bir fıstığımı yaptım. Ve bakın en son şu zincir tepesine battığımız yer vardı ya. Zincir tepesine batırarak buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi buradan bakın önleri, boyunu başladığım noktaya gelene kadar aynı şekilde tığlayarak ilerleyeceğim. Burada şimdi yine 3 zincir çektim. Bakın buraya aynı yere şimdi bir fıstık yapacağım. Topladım ve bağladım. Şurada bakın trabzanların birleşim yeri var. Batış yerleri, buraya batırarak buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi burada fıstıklarınızı minik minik çekip trabzan sıralarına göre de yapabilirsiniz. Ya da 2-1 olarak devam edebilirsiniz. Mesela şurada ben bakın bir taneyi atlayıp ikinciye batıracağım. Şöyle ölçtüm. Ölçerek bu boyda yapıp ikili ikili devam edebilirsiniz. Yani arada bir trabzan bırakarak ilerleyebilirsiniz. Bakın şu birinci batımı bıraktım. İkinci batıma yukarıya geldim. Ve şöyle bağladım. Bakın ona göre fıstığınızın boyunu uzatın. Bu şekilde daha kolay olur. Zinciri hafif gevşek çektiğinizde hiç germe yapmaz. Şöyle. Bak. 1, 2, 3. Bu da kenarda çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bütün etrafını yapıp bitiş noktama geleceğim. Kollarını da aynen bu şekilde tığlayabilirsiniz. Hırka yapacaksanız örneğimizle devam edebilirsiniz. Şöyle. Bak gördünüz mü? Gayet güzel ve şık bir görüntü oluşturuyor. Bu şekilde devam edelim ve başladığımız noktada bitirelim. Evet arkadaşlar bakın başladığım noktaya geldim. Birleştirdim ve ipimi kestim. Bunu da arkada güzelce saklayacağım. Örneğimiz iki taraftan da kullanılabilecek şekilde yapıldığı için iplerinizi güzel saklayın. İki tarafından da yani düzü tersi olmadan da giydirebileceğiniz mükemmel bir model oldu. Şimdi ben bunun kollarını da yapacağım ve size göstereceğim. Bakın böyle şahane duruyor ve güzel durdu. Yumuşacık bir yeleğimiz oldu. Bu yakasına yaptığım şuradaki pompon ve bağcığın yapımı kanalımda mevcut. Bebek yelek için kordon ve pompon yapımı diye var.
Oradan bakarak da onları yapabilirsiniz ya da düğmeli yapabilirsiniz. Her türlü uyar bir model oldu bu. O zaman ne diyelim? Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.